Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için harika bir tatlı çörek tarifi vereceğim. Ben tatlı çörek yaptım. İsterseniz tuzlu da yapabilirsiniz. Çöreğimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize öncelikle unumuzu boşaltalım. 3 su bardağı un. Unun orta kısmını açalım. 1 tatlı kaşığı maya. 6 yemek kaşığı şeker. 1 su bardağı ılık süt. Çöreğimiz tatlı olacağı için şekerimizi biraz fazla koyuyoruz. 1 tane bütün yumurta. Spatula ile hamurumuzu güzelce karıştıralım. Yarım çay kaşığı tuz ilave ettim. Hamurumuzu spatula ile toparlayalım. Birazcık toparladıktan sonra 50 gram tereyağı. Oda ısısında yumuşamış olsun. Spatulayı çıkaralım. Hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu güzelce elimizle yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Ara ara un serpiştirelim. Elimize yapışmasın. İsterseniz yağ da dökebilirsiniz. 1-2 damla yağ da dökersek elimize yapışmaz. Hamurum toparlandı. Kıvamını görüyorsunuz, yumuşacık. Üzerini kapatalım. Hamurum mayalandırmayacağız. 5-10 dakika dinlendirelim. Biz iç harcını hazırlayana kadar. İç harcımız için 1 su bardağı öğütülmüş fındık. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı süt. 1 tane yumurtanın akı. Ben bütün dalgınlığıma geldi. Bütün boşalttım. Sarısını ayıracağım. Tatlı çörek yaparsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer tuzlu yapacaksanız iç harcını peynirli yapabilirsiniz. Daha güzel olur. 1 çay kaşığı tarçın. Hem lezzet veriyor hem güzel yakışıyor içerisine. İç harcım hazır. Şimdi de dinlenmiş olan hamurumuzu çıkaralım. Masamıza birazcık un dökelim. Hamuru masamızda güzelce toparlayalım. Havasını alalım. 10 dakika dinlenmesi de hamura yeterli. Merdane ile açalım. Açarken un serpiştirmeyelim fazla. Sadece merdaneye yapışmayacak şekilde olsa yeterli. Hamurumuza kare bir şekil vereceğiz. Tuzlu da yaparken şekerini fazla koymazsanız 1 yemek kaşığı şeker korsanız yeterli. Hamurum hazır oldu. İç harcını içerisine dökelim. İç harcını isterseniz hamuru açtıktan sonra hazırlayabilirsiniz. Önceden hazırlayınca suyunu bırakıyor. İçerisine şeker eridiği için suyunu bırakıyor. Güzelce hamurun üzerine sürersek daha güzel olur. Her tarafı eşit bir şekilde olsun. Çöreğimin iç harcı hazır oldu. Gördüğünüz gibi her tarafına yaydım. Bir uç kısmından başlayaraktan saralım. Sararken fazla sıkmayalım. Aynı şekilde diğer tarafından da saralım. Sararken fazla sıkmayalım. Birazcık esnetelim.
Hamur kartıyla ortadan keselim. Bütün haliyle sarsaydık birazcık kalın olurdu. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hafiften esnetelim. Uç kısımlarını sıkıştıralım açılmasın. Bu şekilde bir aparatla, ister bıçakla, isterseniz bu şekilde patates keseceğiyle, nasıl isterseniz o şekilde şekil vererek kesebilirsiniz. Keserken verip bir şekilde keselim. Görüntüsü güzel olsun. Lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım. Çöreklerimizin genişliği 2 parmak genişliği. Fazla kalın olmasın, çok da ince olmasın. Aralıklı bir şekilde dizelim. Hepsini bir tepsiye dizdim. Bir yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Sıvı yağ hem güzel parlak olur hem de yumuşak olmasını sağlar. Üzerine badem kırıkları serpiştiriyoruz. Eğer tuzlu yapacaksanız ister çörek otu, susam, mavi haşhaş ne isterseniz o şekilde tuzunun üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben tatlı yaptığım için bu şekilde badem tozu serpiştirdim. Fırınımıza verelim. 180 derece. Fırınımı çöreğimi verirken açtım. Kabararak pişti. Pişme süresi fırınlara göre değişebilir. 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Çöreğimizin ilk sıcaklığı çıktı gördüğünüz gibi. Daha yakından bakalım. Doku testi yapalım. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Soğuduktan sonra dolaba kaldırabilirsiniz. İster misafiriniz geldiği zaman çıkarın, tüketin. İsterseniz kendinize çayın yanına, 5 çayın yanına, kahvaltıda nasıl isterseniz. Çöreğimize bir de yakından bakalım. Bıçakla kesip iç dokusuna bakalım. Çocuklarınızın beslenmesini de koyabilirsiniz. İçi de çok güzel oldu. Görüntüsü de güzel. Daha yakından bakalım çöreğimize. Görüyorsunuz yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Uç kısımdan başlayarak Merhaba, saralım. Hacer'in Lezzetleri YouTube Diğer kanalımdan tarafından da herkese aynı sevgiler şekilde ve sarmaya selamlar. başlayalım. Sizler için harika bir tatlı çörek tarifi Ortada vereceğim. buluşturalım. Ben tatlı çörek Sararken yaptım. fazla İsterseniz sıkmayalım. tuzlu da yapabilirsiniz. Çöreğimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize öncelikle unumuzu boşaltalım. 3 su bardağı un. Unun orta kısmını açalım. Birazcık esnetelim. 1 tatlı kaşığı maya. Hamur kartıyla ortadan keselim. 6 yemek kaşığı şeker. 1 su bardağı ılık süt. Çöreğimiz tatlı olacağı için bütün haliyle şekerimizi biraz sarsaydık fazla koyuyoruz. birazcık Bir kalın tane olurdu. bütün yumurta. Bu şekilde daha güzel oluyor. Spatula ile hamurumuzu güzelce karıştıralım. Hafiften esnetelim. Uç kısımlarını sıkıştıralım. Yarım çay açılmasın. kaşığı tuz ilave ettim. Bu şekilde bir aparatla, ister bıçakla, isterseniz bu şekilde Hamurumuzu patates spatula ile keseceğiyle, toparlayalım. Birazcık nasıl toparladıktan isterseniz sonra o şekilde 50 gram şekil vererek tereyağı kesebilirsiniz. oda ısısında yumuşamış Keserken olsun. verip bir şekilde keselim. Görüntüsü güzel olsun. Lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Spatulayı Yağlı çıkaralım, kağıt sermiş hamurumuzu olduğumuz yoğuralım. tepsimize alalım. Çöreklerimizin genişliği 2 parmak genişliği. Fazla kalın olmasın, çok da ince olmasın. Hamurumuzu güzelce Aralıklı elimizle bir yoğuralım. şekilde dizelim. Hepsini bir Yumuşak tepsiye bir dizdim. hamur elde edelim. Bir yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Sıvı yağ hem güzel parlak olur
hem de yumuşak olmasını Ara ara un sağlar. serpiştirelim. Elimize yapışmasın. İsterseniz yağ da dökebilirsiniz. 1-2 damla yağ da dökersek elimize yapışmaz. Üzerine badem kırıkları serpiştiriyoruz. Kıvamını görüyorsunuz. Eğer Yumuşacık. tuzlu yapacaksanız Üzerine kapatalım. ister Hamuru çörek otu, mayalandırmayacağız. susam, 5-10 dakika mavi dinlendirelim. haşhaş, ne Biz isterseniz iç o harcını şekilde hazırlayana kadar. tuzunun üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben tatlı yaptığım için bu şekilde badem tozu serpiştirdim. İç harcımız için 1 su bardağı Fırınımıza öğütülmüş verelim. fındık. 180 İsterseniz derece. ceviz de kullanabilirsiniz. Fırınıma 5 yemek çöreğimi kaşığı verirken şeker, açtım. 2 yemek Kabararak kaşığı pişti. süt. Bir tane Pişme yumurtanın süresi akında fırınlara göre bütün değişebilir. dalgınlığıma geldi. Bütün boşalttım. 25-30 Sarısını dakika ayıracağım. kontrollü bir şekilde pişirelim. Çöreğimizin ilk sıcaklığı çıktı gördüğünüz gibi. Daha yakından Tatlı bakalım. çörek yaparsanız bu Çok şekilde ötesi yapalım. hazırlayabilirsiniz. Eğer tuzlu Yumuşaklığını yapacaksanız iç görüyorsunuz. harcını peynirli yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Soğuduktan sonra dolaba kaldırabilirsiniz. İster misafiriniz Bir çay geldiği zaman kaşığı çıkarın. tarçın. Hem lezzet veriyor hem güzel İsterseniz yakışıyor kendinize içerisine. çayın yanına, 5 çayının yanına, kahvaltıda nasıl isterseniz. İç harcım hazır. Şimdi de dinlenmiş olan hamurumuzu çıkaralım. Çöreğimize bir de yakından bakalım. Bıçakla kesip iç dokusuna Masana da bakalım. birazcık un dökelim. Çocuklarınızın beslenmesini de koyabilirsiniz. Hamuru masamızda güzelce toparlayalım. Havasını alalım. İçi de çok güzel oldu. Görüntüsü de güzel. 10 dakika dinlenmesi de hamura yeterli. Merdane ile açalım. Açarken un Daha yakından serpiştirmeyelim bakalım fazla. çöreğimize. Görüyorsunuz, Sadece merdaneye yumuşacık oldu. yapışmayacak şekilde olsa Evet yeterli. arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hamurumuza kare bir şekil vereceğiz. Tuzlu da yaparken şekerini fazla koymazsınız. 1 yemek kaşığı şeker korsanız yeterli. Hamurum hazır oldu. İç harcını içerisine dökelim. İç harcını isterseniz hamuru açtıktan sonra hazırlayabilirsiniz. Önceden hazırlayınca suyunu bırakıyor. İçerisine şeker eridiği için suyunu bırakıyor. Güzelce hamurun üzerine sürersek daha güzel olur. Her tarafı eşit bir şekilde olsun. Çöreğimin iç harcı hazır oldu. Gördüğünüz gibi her tarafına yaydım. Bir uç kısmından başlayaraktan saralım. Sararken fazla sıkmayalım. Aynı şekilde diğer tarafından da saralım.